Analog ve dijital sinyaller, dünyayı bir ve sıfırlara nasıl çeviriyoruz? Çevremizdeki dünya, sesler, ışıklar, sıcaklık ve hareket gibi sürekli değişen ve akışkan bilgilerle doludur. Bu doğal olgular, teknolojinin anlayabileceği ve işleyebileceği bir dile çevrilmediği sürece, bilgisayarlarımız ve akıllı cihazlarımız için bir anlam ifade etmez. İşte bu noktada analog ve dijital sinyaller devreye girerek fiziksel dünyayı dijital dünyanın temel taşları olan bir ve sıfırlara dönüştürme görevini üstlenir. Analog sinyal, doğanın kesintisiz dili. Analog sinyal, en basit tanımıyla zaman içinde sürekli olarak değişen bir fiziksel büyüklüğün temsilidir. Tıpkı bir göle atılan taşın yarattığı dairesel dalgalar gibi, analog sinyaller de kesintisiz ve akıcıdır. Bu sinyaller belirli bir aralıktaki sonsuz sayıda değeri alabilirler. Analog sinyallere günlük hayattan örnekler. İnsan sesi. Konuştuğumuzda veya şarkı söylediğimizde, ses tellerimizin titreşimi havada basınç dalgalanmaları yaratır. Bu dalgalanmalar sürekli değişen bir genliğe ve frekansa sahip analog bir sinyaldir. Güneş ışığı. Gün boyunca güneş ışığının parlaklığı ve rengi yavaş ve sürekli bir şekilde değişir. Bu, analog bir sinyale mükemmel bir örnektir. Sıcaklık. Bir odanın sıcaklığı aniden bir dereceden diğerine atlamaz. Zamanla yavaşça artar veya azalır. Bu da analog bir değişimi ifade eder. Eski kasetler ve plaklar. Bu müzik formatları ses sinyallerini manyetik bant veya plak üzerindeki fiziksel oluklara analog olarak kaydeder. Analog sinyaller dünyayı olduğu gibi tüm ayrıntıları ve incelikleriyle temsil etme yeteneğine sahiptir. Ancak gürültüye ve bozulmaya karşı oldukça hassastırlar. Bir kasetin zamanla ses kalitesini kaybetmesi veya bir radyo sinyalinin parazitlenmesi bu durumun en bilinen örnekleridir. Dijital sinyal, teknolojinin kesikli dili. Dijital sinyal ise bilgiyi belirli ve ayrık değerler dizisi olarak temsil eder. Bu değerler genellikle ikili sistemde, yani sadece iki durumla ifade edilir. 1. Açık, var. 0. Kapalı, yok. Analog sinyalin sonsuz olasılıklarının aksine, dijital sinyal sadece bu iki durum arasında geçiş yapabilir. Bu durum bir elektrik anahtarının açık veya kapalı olması gibi düşünülebilir. Dijital sinyallere örnekler. Bilgisayar verileri. Bilgisayarlarımızdaki tüm bilgiler, dosyalardan fotoğraflara, videolardan yazılımlara kadar her şey, birler ve sıfırlardan oluşan devasa diziler halinde saklanır ve işlenir. CD ve DVD'ler. Bu optik diskler, müzik ve video değerlerini mikroskopik çukurlar ve düzlükler şeklinde dijital olarak kodlar. Lazer bu yüzeyi okuyarak birleri ve sıfırları algılar. Akıllı telefon sinyalleri. Mobil iletişim, sesi ve değeri dijital sinyallere dönüştürerek iletir. Bu daha net bir iletişim ve daha verimli bir değer aktarımı sağlar. Dijital sinyallerin en büyük avantajı, gürültüye karşı çok daha dayanıklı olmalarıdır. Bir dijital sinyalde hafif bir bozulma bile olsa, sistem genellikle orijinal 1 veya 0 değerini kolayca ayırt edebilir. Bu da verinin kayıpsız bir şekilde kopyalanmasını ve iletilmesini mümkün kılar. Dönüşüm süreci. Analogtan dijitale yolculuk. Peki, doğanın analog dili teknolojinin dijital diline nasıl çevrilir? Bu işlem, analog-dijital dönüştürücü adı verilen cihazlar tarafından gerçekleştirilir ve temel olarak iki ana adımdan oluşur. Örnekleme, yani sampling, bu aşamada ADC, belirli zaman aralıklarıyla analog sinyalin anlık değerini, yani genliğini ölçer. Örnekleme ne kadar sık yapılırsa, yani örnekleme frekansı ne kadar yüksek olursa, orijinal analog sinyalin o kadar doğru bir temsili elde edilir. Örneğin bir ses CD'si için saniyede 44.100 kez örnekleme yapılır. Kuantlama, yani quantization. Örnekleme ile elde edilen her bir anlık değer, önceden tanımlanmış ayrık seviyelerden birine yuvarlanır. Bu seviyelerin sayısı bit derinliğiyle belirlenir. Örneğin 16 bitlik bir ses kaydı, 65.536 farklı ses seviyesini temsil edebilir. Bu aşamada her bir seviyeye karşılık gelen bir ikili kod, yani birler ve sıfırlar dizisi atanır. Bu sürecin sonunda sürekli ve akışkan bir analog sinyal, bilgisayarların işleyebileceği, depolayabileceği ve iletebileceği bir dizi 1 ve 0'a, yani bir dijital sinyale dönüştürülmüş olur.
Sonuç olarak analog ve dijital sinyaller, dünyayı algılama ve teknolojiyle iletişim kurma biçimimizin temelini oluşturur. Analog sinyaller doğanın zenginliği ve sürekliliğini yansıtırken, dijital sinyaller bu zenginliği teknolojinin anlayabileceği sağlam, güvenilir ve verimli bir formata dönüştürür. Bu da hiyane dönüşümü sayesinde bir şarkının notalarından bir fotoğrafın piksellerine kadar tüm dijital deneyimlerimiz mümkün hale gelir.